ters mühendislik yapacağız. Bunda tasarım süreçleri, deriyi algılamak, vücudun formunu algılamak, bu tarz şeylere gideceğiz. Bir dostuma tavsiye edeceğim makine genelde pen olur. Bunu zıt kullanıyorum aslında ben. Çin bir markayla dünyanın en iyi diyebileceğimiz bir marka arasında çok ciddi farklar olmuyor bence. Resim eğitimi almış, kendini bu yönde geliştirmiş bir insan zaten bir sürü evreyi atlatarak başlıyor. 15.000 liraya kadar bir dövme makinesiyle başlayıp zaten bolca uygulama yapacağız. Resim yapmaya hemen başlayın kesinlikle. Ben bekliyorum değil mi soracaksın diye. Hazırım ya, vallahi hazırım. Şöyle, siz hazır mısınız arkadaşlar? Size dövme yapmayı öğretmek için heyecanla geliyorum. Buna hazır mısınız? Bakalım neler geliyor. Dövmeye başlarken en çok insanların hayal ettiği, ulaşmak istediği şeylerden biri. Ben de kendimden yola çıktığım için söylüyorum. İyi bir dövme makinesi ya da dövme makinesi hayali. Çünkü dövme yaparken çok eskideki teknikler gibi elinle kakarak yapacak halin yok günümüzde. O yüzden biraz daha teknolojinin genel sana sunduğu yapıları kullanmayı hayal ederek başlıyorsun gibi. Eskiden bobinli makineler vardı ve farklı prensiplere sahiplerdi. Ben 15 yıldır dövme yapıyorum ve birçok sisteme dokunma fırsatım oldu. Bobinli makineler biraz daha sert yapılara sahip. Daha fazla titreşimli, daha fazla sesli. Çalışırken böyle uzun saatler sonrasında denizden dönmüşsün gibi geberdiğin falan. Onun özellikle sağladığı başka esnek yapılar var. Mekanik bir esnekliği olduğu için arka planda makine her ne kadar çok güçlü vuruş sağlasa bile sonuna kadar batırdığında kendini durdurabilen ya da esneyip belli bir itiş seviyesinin ilerisine gitmediği için fazlaca damage vermeyen bir hale gelebiliyordu. Bugün için daha kullanışlı olan, daha çok teknolojinin üstünde geliştiği rotary makineler aslında böyle bir dezavantajla da ayrılıyor. Çünkü güçlü motorlara sahipler, direkt duruşlara sahipler ve o yüzden de daha çok sanatçının elinde bunu kontrol etmek. Yani daha derinlemesine girdiğinde çok daha fazla yara yapabildiğin, çok daha fazla dezavantajlar yaşayabildiğin bir şey. Tam anlamıyla bir profesyonelin ihtiyacı olduğu bir seviye diyebilirim. Yine benim kullandığım makinelerden geçirdiğim süreçlerden bahsedersem özellikle bu dövme makinesini neden almalıyım sorusunun karşılığı hem stroke'la belirleniyor, hem motor gücüyle, hem makinenin aslında durduğu bir nokta oluyor. Genelde markalar daha fazla siyah beyaz için, daha fazla renkli için, daha fazla çizgi için çalışmış ya da buna sonuç vermiş olabiliyorlar. Son zamanlarda markaların yine renk için, siyah beyaz için ve çizgi için ayırdıkları makineler de oluyor ama bundan öncesinde markanın durduğu, daha net durduğu bir pozisyon oluyordu. Diyelim ki FK Irons daha çok renkli dövme sanatçılarıyla çalışıyordu. Cheyenne daha çok siyah beyaz, Bishop daha çok whip shading gibi. Ve bu konunun içine girdikçe detaylarını deneyerek de çözümledim. Stroke konusu sadece vuruş gücüyle alakalı değil, derinliğini ayarladığın formatta bazen 4 stroke'la renk yapabilirsin dedikleri bir kalıp oluşturuluyor. Ama ben farklı stroke'larla farklı veriler de alabiliyorum. Çünkü konuyu artık işleme şeklini anladım. Size de bunu aktarmaya çalışacağım birazcık. Bir suni deriyi yakından izleyen ve çok yavaş çeken bir kamera görüntüsü izlediğimde bu benim için daha da aydınlatıcı oldu. İğne içeriye belli bir açıyla giriyor ve geri çekilme esnasında içeriye bir boyayı vakumlamayla aktarıyor. Yani boyayı içeriye kakmıyor da bir delinme esnasından sonra geri çekildiğinde vakumlama yapıyor içine ve bunu gördükten sonra kafamda bunu uygulamayla alakalı prensip tamamen değişti. Elimdeki baskı falan da tamamen değişti. Bu makinenin bir dikiş makinesi gibi ritme sahip olduğunu anlayarak çalışmamız gerekiyor. Bu sadece güçle alakalı değil çünkü elimizde olan bir şey olduğu için uyguladığımız baskı olayın kaderini aslında değiştiriyor ve el hızı kaderini değiştiriyor. Yani diyelim ki dikiş makinesi çalışırken belli bir hızda çektiğimizde ritmik boşluklar veriyorken belli bir hızın üstünde çıkartırsak boşlukların arası açılıyorken çok yavaş çektiğimizde boşlukların arası sıkışıp hatta kumaşı yırtacak kadar çok sıkışabiliyor. Bu konuya aslında teknik olarak çok benziyor. Yani whip shading dediğimiz noktalamalı çalışmaları makine hızının üstünde bir el hızına çıkartarak elde ediyoruz. Yani makine eğer ki 5 birimde çalışıyorsa sen 10 birim bir el hızı uyguladığında noktaların arası birbirinden uzaklaşıyor. Yaptığın hareket yönüne göre noktalamalar bırakmaya başlıyorsun. Bunu
daha sık noktalarla birlikte getirmek. Yani zaten çizginin anlatım prensibinde yan yana dip dibe gelmiş sonsuz noktalardan oluştuğunu tarif eder ya. Aynı şekilde birbirine öpüşen dip dibe noktalar bırakan bir yapı kurguluyorsun. Makinenin diyelim ki saniyede vurduğu vuruşu hissederek, hesaplayarak hareket edersen elinin hızı onun birbirine yapışık olmasını sağlıyor ve eğer ki çok yavaş kalırsan da bu sefer bir yere vurman gereken darbeden daha fazlasını vurduğun için oraya fazlaca zarar verebiliyorsun. Bunu daha fazla derinleştireceğim zaten ama makinenin bir ritmi olduğunu, bunu bazen bir müzikle, bazen kendi içinde uydurduğun bir döngüyle falan yakalayabiliyorsun. Bu ritmi senin vücut hareketlerinle takip etmen gerektiğini, buna göre bir kurgu kurman gerektiğini bilmelisin dövme makinesiyle alakalı. Özellikle makinelerin türleri, bahsettiğim coil, rotary kısmına geçtikten sonra rotary'nin pen formatları var. Daha çok kalem şeklinde dövme makineleri. Bunlar birazcık böyle kendi içinde de şekiller olarak ayrılıyor ama en düz pen makine sistemi. Şöyle diyebiliriz yani. Bu makineler genelde motoru ön tarafta, arkada pil yapısı, önde tutuş sağladığımız gripler. Bu gripler ön arka hareketi sağlayabiliyor ve iğnenin uzunluğunu bize ayarlamamızı sağlıyor. Bir şekilde kendi rahatlığınıza göre bir kalınlıkta grip de bulabiliyorsunuz ya da kendiniz için bunu daha kalın da sarabiliyorsunuz. Mesela buraya değinmişken üstünden geçelim. Bir kas mekanizmasıyla alakalı olduğu için bu. Dövme makinesini tuttuğunda senin elindeki aldığın yük, bunu tutarkenki rahatlığın müthiş önemli. Ben mesela genelde tutarken önde bir parmakla fren belirliyorum ve şu anda gördüğünüz gibi normalde makineyi tutmadan, kavramadan çok rahat hareket ettirebiliyorum. Bu benim makineyi sıkmam ve onu kontrol etmek için mücadele etmemden beni uzaklaştırıyor. Tamamen elimin üstüne bırakıyorum makineyi diye düşünebilirsiniz. Zaten şimdi kullanım tarzlarına göre iğnelerin de etrafında böyle parmakların yerleşebileceği boşluklar ya da plastik yapılar falan oluyor. Bazı insanlar çok daha uçtan tutuyor. Bazıları çok daha geriden. Benim için de birazcık değişikliğe uğruyor. Çünkü çok daha küçük detaylar yaparken biraz daha uca hakim olmak isterken daha geniş hareketler yaparken biraz daha geriden tutup onun hareket aksını da genişletebiliyorum. Bunu yapmak için pen makineler müthiş yardımcı oluyor. Şu anda bir dostuma tavsiye edeceğim makine genelde pen olur yani. Bunun için de eskisi gibi çok teknolojik markalardan çok pahalı bir şeyler almanıza gerek kalmıyor. Çünkü Çin bazı teknolojileri çözdüğü için çok daha uygun fiyatlara, belki o kadar uzun ömürlü olmasa da o teknolojiyi sana ulaştırabiliyor. O yüzden şu anda belli bir kalite seviyesinde makineye ulaşmak eskisinden çok daha kolay. Hem o mühendisliklerle alakalı bazı malzemeleri daha az kaliteli birleştirseler de o mühendislik artık bilinir bir halde. Bunun bir üst evresine geçtiğimizde kendi içindeki çalışma sisteminin responsive ya da işte süspansiyon diye kendi içimizde yorumlayalım bunu. Süspansiyon yapmayla alakalı teknolojiler geliştiriyorlar. Çünkü deriler birbirinden çok farklı. Bahsettiğim damage'i veren şey elin baskısı olduğu gibi bunu çok bilinçli kullanamayan bir usta için buna yardımcı olan tasarımlar da oluşuyor. Yani kemikli olan bir noktaya ya da daha yumuşak bir yerden daha sert bir yere geçerken onun yarattığı değişimi elinle fark edip değiştirmek çok büyük bir ustalık. Bunun yerine makine bazı yerlerde bunu sana sağlamak için ekstra yardımcı oluyor diyebilirim yani. Bu makine özelinde responsive mod biraz daha voltajı kısıtlayarak, üstündeki torku kısıtlayarak değiştiriyorken bazı makineler, özellikle benim kullandığım diğer makine Cobra'da bunun daha analog bir halde süspansiyon yapabildiğini görüyoruz. Yine bahsettiğim o bobinli makinelerin yaylarının mekanik olarak esneyebilmesi gibi bu makinenin de merkezinde bulunan iğnenin değdiği yerde gerçekten bir süspansiyon yapan bir mekanizma var. Bu da diyelim ki belli bir tork değerine kadar baskı oluşturduktan sonra esnemesini sağlıyor. Diyelim ki bu tork değerini kendi yapına göre ararken diyorsun ki ben 5 birim güç uyguluyorum ama 6 birimden sonra burası yaralanacak. Bunu öyle bir pozisyona getiriyorsun ki 6 birime geçme esnasında esniyor. O yüzden de bu bir şekilde senin daha az zarar vererek, daha az buna
beyin gücü harcayarak ilerlemeni sağlıyor. Teknoloji anlamında bunlar benim ilgimi çekiyor. Çünkü direct drive dediğimiz dümdüz vuruş yapan motorlu makinelerin şu anda Çin bir markayla dünyanın en iyi diyebileceğimiz bir marka arasında çok ciddi farklar olmuyor bence. Yani pil dayanımı evet, malzeme kalitesi, tuttuğun şeylerin kalitesi evet, uzun ömürlülük evet. Diğer tarafta pahalı olanın sana verdiği bir fark oluyor ama işleme mantığı açısından ve aldığım ilk verim açısından artık daha ucuz bir makineyle de çok daha iyi işler çıkartabiliyoruz geçmişe göre. Yine bir çizgi çekerken almak istediğin elindeki geri dönüş, geri tepmeyle gölge yaparkenki farklı, renk yaparkenki farklı ve bu aslında kişiliklere, karakterlere, insan, sanatçılara göre de çok farklı. Çünkü hepimizin farklı bir doğası var, farklı bir dinamiği var. Bahsettiğim bu BPM yani ritim meselesi bile bununla eşleşiyor bence. Bir sanatçının daha ince işler yapabilmesi ya da daha doygun işler yapabilmesi, daha büyük bir alana ya da daha küçük bir alana hakim olabilmesi bence tüm mekanizmasıyla alakalı. Sadece dövme makinesi değil de onun ruh hali, psikolojisi, dayanıklılığı, vücudunun yapısı, vücudunun çalıştığı BPM bile bence önemli bununla alakalı. Bu benim yorumum. Tabii ki ustalaşıp bir şeyleri uyarlayabilirsin ama bir şeyde gerçekten uzman olmak, o konuda dallaşmak seninle uyumlu bir yer yakalamanı gerektiriyor gibi yani. Ben mesela daha dinamik çalışmalara kendimi yatkın buluyorum ve daha çok renkli, detaylı, içinde sürreel parçaların bulunduğu, realizmin de bulunduğu bir karışım oluşturmaya çalışıyorum. Bu benim aslında yıllar içerisinde arayıp denerken, kendimi yaparken zevk aldığımı hissettiğim elementleri birleştirerek oluştu. Bu sizin için de farklı bir süreç olacaktır. Ama bir şeye tutulup gitmek yerine birçok şeyi öğrenip sonra elimine etmek bence en doğru karar. Bunun için de zaten elimden geleni yapacağım. Şimdi Kobra aslında siyah beyazda yapılabiliyor, çizgide yapılabiliyor. Bunu yapan ustalar görüyorum. Ama benim için kesinlikle gölgede hissetmek istediğim veriyi bana veren bir makine değil. Mesela Cheyenne daha düz vuruşlara sahip ve hissettirdiği şey bana daha çok kurşun kalemin sürtünme hissi gibi benim oluşturduğum basınçla daha koyulaşan yüzeyde sürtünmelerle daha hafif izler bırakabildiğim bir şeyken Cobra pastel boyamsı, daha böyle yumuşak izler bırakabilen ama bir kurşun kaleme göre çok daha doygun izler bırakabilen bir yapı gibi. Her zaman zaten yapmaya çalıştığımız şey bence dövmede başka bir resim prensibini oraya aktarmaya çalışmak ya da dijital bir tasarım prensibi de olabilir, bu günümüz için söylüyorum. Ama işte sulu boya dövmeler, kara kalem dövmeler, yağlı boya vesaire bir dövme ya bir resim prensibini alıp onu dövme makinesiyle taklit etme şekli gibi. Herhangi bir lekeyi herhangi bir yönde doğru yere koyarak ve bir boşluğu doğru bir şekilde planlayarak bir form ortaya çıkartmak. Yani diyelim ki bir daire için bu, küre için bir şekilde gölgenin olduğu yeri tanımlıyorsun. Bu gölgenin olduğu yere olması gereken yönde, bunu aldığın eğitimle de alakalı tabii ki, olması gereken yönde çamurla da tonlayabilirsin, kömürle de tonlayabilirsin, herhangi bir fırçayla da, herhangi bir iğneyle de. Yani mantığını dövme makinesinin bir printer gibi çalışmadığını, bir iz verme makinesi olduğunu anlayarak çalıştırmanız lazım. Noktalar, lekeler, belli yönde çıkartılmış izlerin senin yönetimin altında bir resme dönüşmesi durumu. Bu aslında çocukken bizim Bopros'tan falan gördüğümüz bir şey. Yani fırçaları vurarak çıkarttığı izlerle orada küçük mutlu ağaçlar çıkartıyor ya. Onu biz de gerçekten birazcık böyle bir mantıkla düşünmeliyiz ve lekeleri yönetme mantığında bir üretim şekline geçmeliyiz. Ben olaya birazcık daha geniş markajda böyle baktığımda, detayı düşünmek yerine bütünü düşünmeye başladığımda hali hazırda olan tekniğimle bile daha iyi işler çıkartabildim. O yüzden bu konu sadece makine, teknik falan değil, düşüncesel evre. Bunu algınızda bir noktaya getirmek. Onu da zaten çalışırız yani. Şimdi bu dövme makineleriyle alakalı merak ettiğiniz şeyleri zaten yorumda yazarsanız üstünde çalışabiliriz. Ben birazcık bildiğim şeylerin üstünden gideceğim ama daha sonrasında özellikle merak edilen ya da benim aklıma gelmeyen bir şey üstünde tekrar konuşmayı da isterim. Ya bu Cobra falan bunlar marka mı yoksa Marka. makine türü mü? Yok, marka ama makine türü olarak zaten Rotary, Pen falan diye ayrılıyor. Markaların kendi içlerinde mühendislik farklılıkları oluyor. Yani diyelim ki
bahsettiğim düz vuruşlu makineler daha çok kara kalem gibi izler yapmaya ya da noktalama şeklinde izler yapmaya benim için daha uygun. Çünkü vurduğum noktanın arkasında bir duvar var gibi düşün. Bir hareket gerçekleşiyor ve o hareketin vurduğu noktada buraya bir geri tepme yaşanıyor. Buradaki yer eğer dümdüz duruyorsa bu geri tepme yaşanmadığı için orada bıraktığı noktanın farklı bir delinme gücü oluyor. Yani bir diğeri daha ufak bir delik atıp daha az boya bırakabiliyorken içine, bir diğeri daha sert bir delik atıp içine daha solid bir nokta bırakabiliyor. Bunları mesela daha yumuşak nokta bırakıyor diye tamamı yumuşak gölge olan bir dövmeyi bununla yapmıyorum. Bunun farkı şu: daha sert vuran bir makineyi daha yumuşak dokunuşlarla daha gölge formatında kullanıyorum. Bunu zıt kullanıyorum aslında ben. Bu bir sürü dövme sanatçısı için değişebilir. Mesela 3,5 stroke bir dövme makinesiyle renk atıyorum. Normalde ortalamada 4-4-2 stroklu makinelerle renk atardı çoğu bildiğim renkli sanatçı. 4 stroke bir makineyle de gölge atıyorum. Bu da genelde 3-3,5 aralıklarında gölge atarlar. Tabii elinde hissetmek istediğin şeyin haricinde benim için olayın kalıcılığı çok önemli. Genelde dövmede iyileşmiş dövmenin tam olarak bence geçerliliği var. Çünkü fotoğrafını çektin, güzel oldu. Bir paylaştın ve sonra adam soluk, eski gibi gözüken ya da daha kötü gözüken bir dövmeyle bir hayat geçirdi. Bu doğru bir mutlu sonuç değil. Benim için belki o anda çekeceğim fotoğraf için dezavantajlar yaratan bir durum. İyileştiğinde daha kalıcı olması için bir şey yaratıyorsa, bir avantaj yaratıyorsa tamamen onu tercih ediyorum. Yeni başlayan biri de 2 makineyle mi başlaması gerekiyor? Yani öyle mi anlıyoruz? Yok, şu anda bence yeni başlayan birisi için çok daha basic bir setup iyi olabilir. Özellikle pen makineleri tavsiye ediyorum abi. Çünkü eskisine göre çok daha uygun fiyata ulaşılabiliyor. Mesela nedir? Yani yeni başlayan birinin tercih edeceği range ne olmalı? Yani neyin altına düşmemek lazım? Ne fazla olur? Yani mesela ben yeni başladım ve buna önce emin miyim, bu dövmeyi yapacak mıyım diye düşünürsem mesela 15.000 liraya kadar bir dövme makinesiyle başlayıp sonrasında değiştirme hedefine girebilirim. Çünkü aldığın makine istediğin veriyi sana verecektir ama bunu uzun yıllar boyunca verecektir. Fiyat avantajı, dezavantajı durumundan dolayı. Sonrasında yaptığın işten para kazandıkça bu işe böyle bir yatırım yapıp daha üst bir segmente geçiş yapabilirsin. Mesela Dragon Hawk gibi, Mast gibi, AI Tentas gibi markaların makinaları yani olabildiğince yeni teknolojiyi kullanıp güncel kalıp ama biraz olsun malzemeden, biraz olsun üretim maliyetlerinden kısarak ucuzlaştırılmış malzemeler. Bunun haricinde mesela iğneden ve boyadan feragat etmek yerine bunun diğer malzemelerini, yani diyelim ki sarf malzemelerini, işte dövme makinesini daha uygun yapıp deriye değen her iki parçayı da yine iyi versiyonlarıyla yerine koymanızı tavsiye edebilirim. Yani bir yeni başlayan birisi özellikle siyah beyaz yapmak istiyorsa çok daha az malzemeyle start verebilir. Siyahların mesela 2 türü var. Biri triple black diye geçiyor. Tamamen dolgu üzerine kurulu. Pigment oranı çok daha yüksek. Biri de daha lining diye geçen daha sulu, solüsyonu yüksek boyalar. Bunlar aslında toz pigmentli boyalar. Bunları belli içinde alkol veya belli gliserin içerikli sıvılarla inceltiyorlar ve bunların birbirinden işte bir siyahın diğerinden farkını bu pigment yoğunluğu belirliyor. Mesela lining tarzı bir bilek aldığınız zaman bunu shading solüsyonlarla incelterek bir gölge serisi elde edebilir. Bir siyahla hem çizgi çekip hem dolgu yapıp hem gölgeler yapabilirsiniz ve bir siyah boya, birkaç türde iğne ve bir makineyle ana setup'ı tamamlayıp sonra da ufak sarf malzemeleri alabilirsiniz. Mesela zaten Türkiye'de birçok toptancı, birçok dövme markası size bu tarz ekipmanlar verirken kendi ürettikleri prodüksiyonları da tanıtmak için hediyeler verebilir falan. İlk başta mesela benim sponsorum olan Panoramas'a giderseniz bir dövme makinesi alıp, boya alıp, iğne alırsanız size ihtiyacınız olan diğer sarf malzemeleri de yönlendirecektir. Temel olarak bizim kullandığımız bir yüzey üzerine bir tabla, ben tepsi kullanıyorum mesela. Boya potalarımızı dizip, dövme için kullanacağımız kremi dizip, dövme iğnesini temizleyeceğimiz suyu koyup, ondan sonrasında dövme makinesini koymak, peçeteleri koymak. Palet gibi düşünebiliriz bunu. Resim yaparken kullandığımız paletin biraz daha temizlik versiyonlarıyla da birleşmiş hali gibi. Renkli yaparken
Tabii ki çok sayıda renk yapmak ya da çok sayıda renge sahip olmak istiyor insanlar ama bu konuyu dövme eğitimiyle beraber temel renk eğitimini de içine katarak giderse ana renklerden üretebileceği renklere dair zaten bir fikir sahibi olur bir çırağın. Diyelim ki ben artık bununla alakalı daha konforlu davranmak istiyorum ama yine de kendi renklerimi üretmeye çalışıyorum. Hem piyasada çıkmış bütün renkleri alıyorum. Bununla alakalı bir hobim var diyebilirim. Ama aynı zamanda bir diğer renkle bir rengi karıştırdığımda nasıl bir renk vereceğine dair deneyimim var. O yüzden bazı renkler tamamen hiçbir palette olmayan ya da hiçbir şişelenmiş formatta olmayan renkler oluyor. Bu da bana daha artistik geliyor aslında. Yani ilk girişte sormanız gereken soruların içinde bu da var. Daha az renkle karıştırmayı öğrenerek başlayabilirsiniz. Yani fiyat olarak şimdi eskisine göre tabii ki her şey değişti ama benim kullandığım setup 200 bin liraysa yeni dövmeye başlayan bir sanatçı 30 bin liraya da dövme yapmaya başlayabilir gibi yani. Mesela benim sanatım iyi, işte resmim iyi, çizimim iyi, bir şeyim iyi ve bunu hani dövme formunda icra etmek istiyorum. Böyle bir hayal kuruyorum. Ben mesela dövme yapmaya uygun muyum, değil miyim? Bunu anlayabileceğim bir yöntem var mı? Böyle bir yatırım yapmadan. Aslında zaten bunu ters olarak sorarsak eğer dövme yapmanın resim yapmakla farklı olduğunu düşünmek bir yanlışlık. Yani dövme yapmak, resim yapmanın farklı materyaller kullanıp farklı materyal üzerine yapma hali. Yani dediğim gibi kimisi çamurla, kimisi kömürle, kimisi fırçayla, biz de iğneyle yapıyoruz. Resim yapmak tamamen aynı. O yüzden resim eğitimi almış, kendini bu yönde geliştirmiş bir insan zaten bir sürü evreyi atlatarak başlıyor. Bir algı var bununla alakalı gerçekten dövmeye başlayan insanlarla. Diyelim ki şablonu yapıştırarak ilerlediğimiz için bunun tam olarak resim yapmak olmadığını, bir şablonu takip etmenin daha kolay olduğunu falan düşünebiliyorlar. Ama o gölgenin ne yönde atılması gerektiğini bilmek tamamen resim eğitimiyle alakalı. Ya da bahsettiğim renkleri bilmek tamamen resim eğitimiyle alakalı. Bugün zaten meslek daha değer bulmaya başladığı bir dönemde daha fazla güzel sanatlardan çıkan ya da bu anlamda kendini katma değer eklemiş insanların dövmeye meyil ettiği bir dönemde. O yüzden kesinlikle %100 avantaj. Yani ben zaten dövmeye başlamak istiyorum diyen insanlara önce resim atölyesinde bir süreç tavsiye ediyorum. Çünkü geçirilen minimum 3-6 ay arasında bir süreç hem elini, bu kaslarını buna hazırlıyorken hem de zihnini buna hazırlıyor ve benim söylediğim, tarif ettiğim şeyler de sende daha iyi tezahür ediyor. O yüzden resim yapmaktan bağımsız algılanmamalı. Resim yapmanın sadece farklı materyal kullanılmış hali. İyi resim yapan bir insan iyi dövme yapamayabilir mi? Evet. Çünkü materyali anlamak, analitik zeka, bununla bir yorum yapmak da bir süreç. Eğer ki gözlemleme yeteneği, algılama yeteneği bu yönde gelişmiş biri ise ve resim yapıyorsa, iyi resim yapıyorsa çok hızlı sonuç verebilir. Mesela bir arkadaşımız var, daha geçen gün konuştuk onunla. Tükenmez kalemlerle kağıt üzerine gölgeli realistik resimler çalışıyormuş daha öncesinde. Zaten bir güzel sanatlar geçmişi var ama bu tükenmez kalemlerle çalıştığı format onun hobisi gibi düşünebiliriz. Tükenmez kalemle yarattığı el hassasiyeti inanılmaz dövmeye egzersiz yaratmış onun için. Yani sürtünme hassasiyeti, elinde çalıştırdığı kaslar, kullandığı yapı dövme makinesindekinden daha zor bile geliyormuş aslında. Yani dövme makinesini eline alır almaz iyi bir iş çıkartıyor ve diyor ki tükenmez kalemden daha kolaymış. Peki ben bu yatırımı kendim yapmak zorunda mıyım? Yani mesela var işte resimlerim var, çizimlerim var, bir şeylerim var. Geldim sana, kapını çaldım. Ya ben bu işe başlamak istiyorum. Bir şekilde bu yatırımı yapmadan böyle bir yapıda, burada veya başka bir yapıda çırak olarak veya X bir şekilde bu işe başlamak mümkün mü? Yoksa önce bir o tarafta da bir kendini göstermiş olman gerekiyor mu? Zaten bence tam bu yeni dövme eğitimlerinin ortaya çıktığı bir dönemde bizim mesleğimiz çırak usta ilişkisiyle gelişen bir yapıydı bugüne kadar zaten. Hani bir okullu olmadığı için ve aynı zamanda bir kişinin bir bilgiyi bir bardakla alıp dikip ve o bilgiye sahip olması bir şey mümkün olmadığı için bir sürece yayılı bir eğitim süreci var. Ben hatta dövmeye başlayan bir insanın hemen çok iyi bir dövme makinesi, hemen çok iyi ekipmanlar düzüp tamam hazırım demesini de anlamıyorum. Çünkü olayın bunlar olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani çok iyi bir usta ortalama malzemelerle çok iyi işler çıkartabilir ama hiç bilmeyen birisi çok iyi malzemelerle de çok kötü işler çıkartması aşikar yani. O yüzden
Ben benimle çalışmaya başlayan insanlar için özellikle önce resim eğitimi, belki tablete ulaşmak ve tasarımla alakalı süreci geçirmek, bu süreçte aynı zamanda izlemek, sormak, belli şeyleri gördükçe çünkü kafanda açılıyor. Bazen bazı şeylerle alakalı bir hayal kuruyorsun. Sonra görünce bunun bir teknik olduğunu tanımlıyorsun. Ve konunun yani ilk başlayan bir insanın dövme makinesini almasındansa dediğim gibi resimle alakalı sürece yatırım yapmasını çok daha tavsiye ederim yani. Makineleri konuştuk. İğnelere çok girmedik galiba. Evet, iğnelere Onun- geçeyim. Yani zaten dövme makinelerini bahsederken birazcık bahsettim. Bu prensip sadece dövme makinenin darbesiyle, elinin gücüyle alakalı değil. Aynı zamanda deriye batan iğnenin de buna çok büyük bir katkısı var. Bunu çok ilerleyen bir safhada fark etmiştim. Özellikle iğnelerin kalınlıkları, yani bu sadece kaç sayıda iğnenin yan yana geldiği değil de her bir iğnenin metal kalınlığı buna çok etken ve aynı zamanda her markanın da yaptığı bir esneklik farklılığı var. Yani diyelim ki bir marka daha sertken bir marka daha esnek ve bunların farklı türlere katkıları olabiliyor ya da başka bir şey yaparken dezavantaj olabiliyor. Genelde duymaya alışkın olduğumuz 0.8, 10 ve 12 kodlar bahsettiğim her bir metal iğnenin tane kalınlığını belirtiyor. Benim için 0.8 ve 6 daha küçük işlerde, daha küçük detaylarda yardımcı olurken 10 kodlu bir iğnenin daha pürüzsüz bir gölgede yardımı oluyor. 12 kodlu bir iğnede de genelde renk ve dolgunluk için kullanıyorum. Mantık tamamen bıraktığı noktaların tanecik yapısıyla alakalı. Yani kalın metallere sahip bir iğne aynı zamanda daha az esnediği için daha solid ve doygun noktalar bırakıyorken daha esnek ve ince bir iğneye sahip bir yapı çok daha soft, çok daha yumuşak noktalar, çok daha yumuşak izler bırakabiliyor. Bahsettiğim bu iz mantığı zaten bir sürü noktanın oluşturduğu bir yapı olduğu için senin yaratmak istediğin görüntüye göre sana hizmet ediyor. Yani whip shading yapıp tamamen partiküllü bir görüntü için, yani o taneciklerin göründüğü bir yapı için farklı bir uygulama, basınç ve iğne seçerken daha pürüzsüz bir yüzeyi yaparken farklı bir voltaj, uygulama, basınç ve iğne seçiyorsun. Bazı ustaların bazı konularda spesifik tercihler yapması da olabilir. Konuyu, malzemeyi tanıdıktan sonra sizin de esneteceğiniz şeyler olabilir ama temel başlıkları ayırırsak RL yani round liner bir yuvarlak şekilde noktalar silindirin etrafında dönüyor. Bu ortaya doğru kapanıyor. Yani iğneler bir akışta gelirken ortaya doğru daraldığı için aynı kurşun kalemin ucu gibi sivrilen ve noktaların bir şekilde odakta bütünleştiği, daha çizgilerin arası açık olmadığı için daha dolgun izler bırakabildiğim bir iğne yapısına dönüşüyor. Bu şöyle bir tehlikeye sahip. Dövme makinesinin gücünü buzun kırılmasıyla tezahür edersek, buzda yürüyen bir adamın buzu kırabilmesi ama yatay olan bir adamın buzu kıramaması durumu gibi. Bu kadar gücü tek bir noktaya toplamanın bir zorluğu var. Çünkü makine her vuruş yaptığında bütün güç tek bir noktaya vurduğu için yaralama orayı daha fazla zede verip kötü bir hale getirme ihtimali yüksek. O yüzden her iğnede farklı baskılar, farklı teknikler uyguluyoruz. RL'ye çok yakın olan RS ise Round Shader diye geçiyor. Zaten adlarında var Round Liner, Round Shader. Liner daha ortada toplanırken shader tamamen bulunduğu noktadan çıkış düzlüğüyle devam ediyor ve birisi sivri bir iz bırakırken birisi daha pudralama yapmaya da müsait. Yani bunu gölge içinde kullanabilirsin, dar bir alanda dolgu içinde kullanabilirsin. Bunu dediğim gibi kendi içinde deneyimledikçe whip shading de RS ile atılabilir. Bunun belki old school, new school yapan insanların kullandığı bir yapı da var. Magnum da kendi içinde ayrılıyor. Round liner, round shader ve magnum. Magnumlar genelde böyle yan yana dizili, hatta yan yana ve alt alta dizili iğneler oluyor. Benim en çok kullandığım Magnum M1C diye geçiyor. Yani Magnum Curved ve bir demem de aslında iğne aralıklarının sıklıklarını tarif ediyor. Yani diyelim ki 13 kodlu ya da 15 kodlu, ki iğneler bu arada hep tek sayıyla gider. Şimdi yeni markalar bazen çift sayılı iğneler yapıyor ama iğnelerin kodları genelde tek sayı oluyor. Altta diyelim ki 5 tane iğne var.
Üste 4 tane iğneyi onların her bir iğnenin yanına yerleşecek şekilde yerleştirildiğinde bu bir 9 magnum oluyor mesela. Bunun curved dediğim kısmı da bu iğnelerin sunduğu ön doku. Yani M1C dediğin zaman o C kısmı curved'ı belirliyor. Ya da flat dediğimiz zaman bu üst tarafın tamamen düz olduğunu gösteriyor. Birazcık sanki kaligrafi kalemi gibi de değerlendirilebilir M1. Böyle daha düz flat izler bırakmak için ya da düz bir alanı doldurmak için kullanılabilir. Ama ben sadece küçük bir düz alanı doldurmak için yeni bir iğne açmak yerine Magnum Curved'la hepsini hallediyorum. Zaten bunu göstererek de birazcık tarif ederim. Ama temel olarak çizgi iğneleri, RL'ler, bunlarla gölgede atılabilir. Yine kurşun kalem kullanmak gibi yüzeyde ince sürtünmeler yaparak ya da noktalamalar bırakarak whip shading de yapılabilir. Whip zaten işte o nokta hareketini tanımlıyor. Özellikle bu shading ile alakalı durum nokta sayısını sıklaştırıp el hareketini o hıza göre yaptığında noktalar aynı çizgideki gibi birbirlerine bitişik oluyorlar. Ama bunu derinlemesine sokmazsan o zaman orada soft ve bir bağlantılı çizgiler oluşuyor. Yani genelde bir resime baktığında, geri çekilip baktığında belli bir izleme uzaklığında yüzeydeki soft geçişleri ya da karanlık olan yeri, aydınlık olan yeri, formları algılarken daha içine girdiğinde onları hangi yöne doğru taradığını görürsün. Bu da aynı şekilde biraz daha içinden görebileceğin, daha geriye çekildiğinde fark edemediğin gölge izleri de bırakabildiğin bir iğne yani. RS ile daha çok benim deneyimim. Renkli işlerde detay kullanıp aynı zamanda doygunluk yaratabiliyorsun. Çünkü bahsettiğim o tork değerini de kullanabiliyorsun. Bir iğne genişledikçe makinenin gücünü yayar. Çünkü bir noktaya vurmasıyla 5 noktaya, 10 noktaya, 50 noktaya vurması makinenin gücü ve torku aynı değerde olduğu için iğne vuruş alanı yayıldıkça güç düşürüyor aslında. Bu konuyu şöyle bir avantajda kullanabiliriz. Keskin, sivri izler vermek isterken daha incelerini, daha soft ve daha yumuşak izler vermek isterken daha çok sayıda iğnelerin yan yana geldiği daha büyük iğneleri tercih edebiliriz. Yani ben geniş yüzeyde bir gölge elde etmek istediğimde 10 kodlu 27 Magnum kullanıyorum. Bu 10 kodlu 27 Magnum'un 10 kodlu ya da 12 kodlu 13 Magnum'dan farkı alandaki leke izlerini çok daha azaltması, daha fazla gücü yayarak yumuşaklığın bana yardımcı olmasıyla da alakalı yani. Yeni başlayan eksenine dönersek yani ne alıyorum, kaç tane alıyorum, minimum ne kadar alıyorum, hangi makineyi aldıysam hangisini alıyorum? Şimdi normalde ben zaten bu kadar çok şeye sahip olup yine de takıldığım bazı malzemeler var. En çok kullandıklarım. Bunlar sizin deneyiminizle de belli bir seviyeye gelecektir. Mesela ince çizgilerin altı üstü belli bir pozisyonda belirlersek yani 3 RL ile 7 RL benim mesela en çok kullandığım ince aralık. Yani daha azı da var, daha çoğu da var, bu kodlarla da alakalı. Genelde RL'lerde 10 kodlu kullanıyorum. 10 kodlu 3 RL ile 7 RL arasında iki iğneyi de aldığınızda çok ince bir çizgiyi de çekebilirsiniz. Daha kalın bir çizgiyi de çekebilirsiniz. Daha da kalın bir çizgi ise eğer çift çizgi halinde çekip içini doldurarak bunu kalın bir sonuca verebilirsiniz. Yani ben yeni başlıyor olsam önce 3 ve 7 RL alırdım. Ama old school yapacaksındır. Daha kalın çizgilere sahip bir iş yapacaksındır. O seninle bağlantılı bir şey. 11 RL'de olabilir, 13 RL'de olabilir. Yanına üçüncü bir daha kalın iğne de koymak isteyebilirsin denemek için. Magnum içinse küçük bir dövmeyi yaparken, büyük bir dövmeyi yaparken bunların farklılıklarını da içinde barındırarak edineceğim ekipmanda mesela 7 Magnum, 13 Magnum ve 17 Magnum gibi bir üçleme yapıp bunları eğer ki gölge yapmayı düşünüyorsanız 10 kodlu, eğer ki renk yapmayı düşünüyorsanız 12 kodlu elde edip yani mesela çok büyük dövmelere başlamadan önce 3-6 kutu iğne ile birçok dövme tarzını deneyebilirsiniz. Bunun kodlarını da arttıracak olursak 9-12 diye gidiyor ama bence minimum 6 kutu iğne bayağı birçok şeyi yapmanızı yardımcı olarak bir başlangıç sağlar. Bununla beraber birçok farklı marka boya var. Ben Radiant'ın özellikle akışkan pigmentini seviyorum. Yeni başlayan bir insan için de bu durum yardımcı olabilir. Renkleri de süreç içerisinde deneyimleyip tanıdıkça
Mesela her mavinin aynı güçte olmadığını, pigment farklılıklarının olduğunu falan anlıyorsunuz ama bu her elde, her kullanmak istenilen yapıda da değişiyor. Diyelim ki ben sulu boya yaparken güçlü pigmentin bazen beni zorlaştırdığı için inceltmem gerekiyorken bazen bazı pigment şişeden çıktığı haliyle doygunluğa istediğim kadar yeterli olmuyor. O yüzden boya tercihimi o sarı değil de bu sarıyı ya da o mavi değil de bu maviyi tercih ederek kendimi bulabiliyorum. Bunu birazcık deneyimlemeye serbest bırakabilirsiniz. Hani bunun hakkında özellikle masterclass'ta çalışırız. Tüm renkleri anlatırım ama ana renkleri tercih edebilirsiniz. Mesela giriş seviyesi setler var. 12 renkli, işte 24 renkli setler var. Bunlar bir oz. Bunların yarım ozluk versiyonları da var. Yani başlangıç için mesela yarım ozluk 12'li bir setle başlayabilirsiniz. Bu en basic giriş olarak düşünülebilir. Bir dövme makinesi olarak da dediğim gibi yani Çin yapımı teknolojik olarak gerçekten iyi halde. Biraz olsun malzeme kalitesi düşük olsa da çok işlevsel, iyi makineler alabilirsiniz. Yani dediğim gibi sarf malzemeleriyle beraber bir start vermek için ortalama 30 bin lira gibi bir bütçe ayırıp bununla beraber bu malzemeleri tanırken gittiğiniz toptancıda ya da aşağıda yazdığınız sorularla daha da detaylandırmaya çalışırım. Bir dövme kremine ihtiyacınız var. Bu dövme kremi hem boyanın yüzeyden silinmesine yardımcı oluyor hem iğnenin derinin üstünde daha akışkan bir hareket sağlamasını yardımcı oluyor hem de derinin daha yumuşak bu delinmeye hazırlanmasını sağlıyor. Bir şablon sistemimiz var. Dövmelerde yaptığımız şeyi arama çizgileriyle arayamıyoruz çok fazla. Özellikle kağıtta yaparken bazı çizgilerin varlığı bile artistik hissediliyorken dövmede bu durum herhangi bir mikron bir hata bile leke gibi gözükebiliyor. O yüzden şablonu aslında resmi aramamak için yerleştiriyoruz. Şablonu yerleştirmek için özel sıvılar var. Bunların ben jel olanlarındansa krem olanlarını daha çok tercih ediyorum. Daha çok yapışıyor ve kayma gibi sıkıntılar yaşatmıyor ve çıkarttıktan sonra uzun süre bir kalıcılık sağlıyor. Zaten iyi dövmeyi toparlayan elementler bu tarz böyle küçük şeylerin de iyi olmasından geçiyor bence. Düzgün bir şablonu sizin görebileceğiniz şekilde detaylarla doğru baskıyla çizdiniz ya da tablette hazırladınız. Çıktı aldığınız sonucu incelediniz ve resimde görmeniz gereken şeyleri şablonda görebildiğinizi fark ettiniz. Ondan sonra doğru bir pozisyonda yerleştirme için önce egzersiz yaptınız. Alanı tıraş edip temizleyip iğneye herhangi bir takılacak yüzey bırakmadan pürüzsüz bir hale getirdiniz. Sonra şablonu yapıştırıp onu iyice kuruttunuz. Kurutma süreci de bu kalıcılığını etkiliyor çünkü. Sonra da şablonu ilk başta takip edip aynı zamanda referansınızı sıkça takip ederek bir çalışma egzersizi yapmanız gerekiyor. Zaten suni deriler bunun için çok iyi. Hani ilk başta bu ekipmanlarla beraber birkaç tane de suni deri almanızı tavsiye edebilirim. Bahsettiğim bu makinenin dikiş makinesi gibi çalışma prensibini deneyimlemek için önce en düşük voltajdan başlayıp elinize rahat gelen hareketi yapıp sonra voltajlar değiştirerek bıraktığı izleri deneyimlemek. Sonra diyelim ki çizgi yapmak için bahsettiğim hızlı voltajdayken biraz daha yavaş, biraz daha hızlı, biraz daha derin, biraz daha yüzeyde bu denemeleri yapmanız. Mesela bu gibi kareler oluşturup bunların içerisinde makineleri tanıma sürecini geçirmeniz ya da işte diyelim ki böyle bir yüzeyde başlangıçtan açılan gölgeleri nasıl bir formatta yapabileceğinizi denemeniz. Bunları sonraki bölümlerde bize uygulamalı gösterir misin? Gösterecek misin? Tabii zaten bolca uygulama yapacağız. Özellikle kafanızda canlansın ve birazcık bu durumu tezahür edin diye üstünden geçiyorum. Ama yani mesela bu kareleme tekniği resim yapan bir insanın ilk defa gördüğü bir şey değil. O yüzden resim yapmaya hemen başlayın kesinlikle. Onun haricinde ben de göstereceğim. Mesela bir Magnum'un bıraktığı şeyle, gölgeyle bir noktalamanın bıraktığı gölgenin farkını görmek mümkün oluyor burada. Bu özellikle işte daha hızlı Magnum, daha yavaş Magnum, daha derin, daha yüzeysel bu gibi şeyleri de zaten deneyimleyeceğiz. Tarzların içerisindeki şeylere de belki ters mühendislik yapacağız. Yani beğendiğimiz bir dövmeyi ele alıp bu dövme nasıl yapılmış sorusunu sorup oradan bir gözlem, sonra bir iz aldın. O iz burada belki de bir şeyi ararken başka bir şeyi bulup bunu böyle yapıyorlarmış dediğim bir keşif süreci oluyor.
Mantığını çözdükten sonra ve deneme yöntemlerini çözdükten sonra bütün dövmelere böyle yaklaşabiliriz. Mesela bu dövmeyi nasıl yapmışlardır sorusunu sorup oradan bir ters mühendislik yapabilir. Yeter diyelim mi? Yani özellikle bugün birazcık yüzeyden geçtim. Aslında yine detay vermeye çalıştım ama daha fazla detaylı bu konuyu işleyeceğiz. Özellikle her başlığın altında zamanda geçireceğiz. Bugün bahsetmediğim bazı şeyler de var. Şablonlama tekniğinin detayından tüm ekipmanların fiilen kullandığı gösterdiğim formatlara, sonrasında tasarım süreçleri, deriyi algılamak, vücudun formunu algılamak, bu tarz şeylere gideceğiz. Daha eğlenceli bir eğitim süreci için ben de hazırlanıyorum. Geleceğe bakalım neler olacak yani.